Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ramazan davulcusu modelimin yapımına devam ediyorum. Bu bölümde gövdesini öreceğiz. İlk bölümde bacaklarını ve pantolonunu ördük, hazırladık. Bu bölümde devam edeceğiz gövdesiyle. Önce kollarını örerek başlayacağız. Daha sonra gövdesiyle devam edeceğim. Kollarında tel kullandım arkadaşlar, gördüğünüz gibi esnek olması için. Ayrıca boynunda da tel var ve boynu döner kafa arkadaşlar, dönebiliyor kafası. Bakın böyle sabitlemesi daha kolay oluyor, monte etmesi. İsterseniz normal dikiş de yapabilirsiniz. Boyumuz 27-28 santim uzunluğunda. Şimdi kol yapımıyla bu videoya başlıyorum. Hepimize kolay gelsin. Kollarını da örerek hazırlayalım. Gövdeye geçmeden önce sihirli halka yapıyorum. Ten rengi ipimi aldım. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Beş, 6. Halkayı sıkıştırdım. Buraya işaret ipi yerleştirelim. Şimdi ikinci sırada 6 sık iğnenin her birine çift yapacağım. İlk sık iğnemize battım, çift yapacağım. 6 sık iğnemiz var. 6 tane çift yapacağız ikinci sırada. Dört, beşinci ve son çiftimi de yaptım. Sayım 12 oldu. Şimdi 12 sık iğneyi 3 sıra öreceğim. Şimdi 3 sıra 12 sık iğne, hiçbir işlem yapmadan dümdüz bunun gibi öreceğiz. 3 sıra daha ördüm. İşaretimi buraya aldım. Şimdi burada şöyle biraz uzatıp üzerine doluyorum. Yandaki halkanın içine trabzan yaptım. İkinci 4 tane trabzan yapacağım aynı yere. Üçüncü ve dördüncü. Şimdi devam ediyorum. Sıradan 11 tane sık iğnemi tek tek örüyorum. Şimdi 7. sırada buradaki trabzanların ön halkalarını alıyorum. Farklı bir teknik gösteriyorum parmak yapımında. Şöyle dördünü birlikte aldım ve topladım. Şimdi sıradaki sık iğneden devam ediyorum. Yine 11 tane sık iğnemi öreceğim. Sihirli halkamı biraz daha sıkıştırıp bunu böyle içeri alalım. Elyaf yerleştirmiyorum kola. Tel çünkü yerleştireceğim. Elyaf koymuyorum. Bakın elyaf yok. Onu da hatırlatmış olayım. 8. sıradayım. 1, 2 tane tek tek ördüm. Eksiltme yapıyorum. 2 ördüm, 1 eksilttim. Bunu 3 kere yapacağım. 1, 2 ördüm. Eksilttim.
2 tane ördüm. Eksilttim. 3 tane azaldı sayımız. 9'a düştü. Şimdi 4 sıra 9 sık iğne dönerek öreceğim arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmayacağım. 4 sıra 9 sık iğne yapıp geliyorum. 4 sıra 9 sık iğne yaptım. Şimdi bu sırada bir tane örüyorum. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. 4 kere bir tek, bir çift yapıyorum. Bir tek, bir çift. Burada bir tane sık iğnem kaldı, bakın. Onu da ördüm. Sayım 13 oldu. 9'lu 4 tane arttırma yaptık. Burada bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Farklı bir teknikle göstereceğim size kol yapımını. Şimdi bluzunun manşet kısmını, şu kısmını öreceğiz. Ayrı bir şekilde örüp sonra birleştireceğiz arkadaşlar. Farklı bir teknik gösteriyorum. Bluz rengini aldım. Şimdi burada 13 tane zincir çekiyorum. 4, 5. Çok sıkı çekmeyin. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane zincir çektim. Şöyle burulmasına izin vermeden ilk zincire bağlantı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Sık iğne yapacağım. Zincirin üzerine dönerek 13 tane sık iğne yapacağım. Şu ipi ara ara yukarı alalım. On iki, 13 tane yaptım. İlk sık iğneye bağlantı yapıyorum. İlmek kaydırma ile yapmıyorum. Spiral şekilde öreceğiz. Bakın bir tane sık iğne yaptım. İpimi yine yukarı alıp gizleyeceğim arkadaşlar. Her sıra başında böyle yukarı alırsak bu ip de gizlenmiş olur. Yine 13 tane sık iğneyi 3 sıra daha öreceğim. Toplam 4 sıra olacak arkadaşlar. 3 sıra daha 13 sık iğne dönerek, yani spiral şekilde. Buraya işaret takabilirim. İşaretimi takayım ilk sık iğnenin içine. 3 sıra daha örüp geliyorum. 3 sıra daha ördüm. Şimdi işaretimi çıkarıyorum. 13 sık iğneyi 3 sıra ördüm. Şimdi kolu alıyoruz. Eli, daha doğrusu. Eli buradan böyle geçiriyorum. Şu ipi çektim şöyle. Şu bağlantı yerinin, yani ek yerinin şöyle yan tarafa gelmesine dikkat edin. Şimdi elle kazağı birlikte öreceğiz. Bakın şurada, şunu şöyle yukarı çıkaralım, biraz görünsün. Bakın şöyle çeviriyorum. Bitiş noktasından 1, 2, 3. sık iğneye batacağım. 3. sık iğneye batıyorum buradan. Önce tabii ki buna batıyorum. Daha sonra
bileğe batıyorum. İkisini birlikte öreceğim. Karşılıklı birleştireceğiz. Sırayla. Bakın burada bir tane daha var. 2, 13 tane sık iğnemiz var. Şöyle çekin arkadaşlar. Tam görün. Bakın burada bir tane burada. Buna batılmış. Bir tane burada. Bir tane de yanında. 2 tane kaldı. 11 oldu zaten. 12. Bir tane daha. 13. 13 tane yaptık, birleştirdik. Şunu şöyle içeriye alalım. Şimdi bundan sonrası kolay arkadaşlar. İşaretimi takıyorum. Sayım 13. Dümdüz 13 sık iğneyi öreceğim. 11 sıra öreceğim. Birinci sırayı örüyorum. 11 sıra daha böyle dümdüz 13 sık iğneyi 11 sıra daha öreceğiz. Bakın 1 2 3 4 sıra ördüm. Şu sırada birleştirdim. Sonra 2 4 6 8 10 11 sıra daha dümdüz bunu da öreceğim. Kollarımı hazırladım. İkisini de tamamladım. Bakın burada bir zincir çekip ipimi kestim. 11 sıra ördüm. Bunlar da hazır. Şimdi gövdeden devam edeceğiz. Birinci bölümde hazırlamıştık bu şekilde. Pantolonumuz böyle, bacaklarımız da bu şekilde. Sağ bacağın ipini kesmemiştik arkadaşlar. Ben biraz sardım ve kestim. Çünkü birazdan buradan geçireceğiz. Yumak geçmesi zor oluyor yumağın. Böyle ufak bir parça kestim. Eğer yetmezse tekrar ilave edebilirim. Şimdi bu sağ bacaktı. Kestiğimiz, ipini kestiğimiz sol bacak. Bu da sağ bacak. Şimdi sağ bacaktan 3 tane zincir çekiyorum. Böyle bırakıyorum. Şimdi bu sağ bacak, bu sol bacak. Önce sol bacağı geçirelim. Pantolonumuzun arkası burası. Burası sol, burası sağ. Şimdi sol bacağı geçiriyorum. Sağ bacağı da geçireceğim. Önce ipimi geçireyim. Şöyle. Daha sonra bacağı. Bacağın arka tarafı bakın. Ayağın arka tarafı böyle olacak. Burası arka tarafı. Bu şekilde bacakları geçirelim. Dediğim gibi ayakların ön kısmı burada, arka kısmı burası. Şimdi şöyle biraz sıyıralım pantolonumuzu aşağıya doğru. Rahat çalışabilmemiz için biraz burada birkaç sıra zorlanabiliriz ama sonra rahatlayacak arkadaşlar. Şimdi 3 zincir çektik. Üç zincir çektik. Sol bacağın, bakın sol bacağın bitiş noktasının yanına hemen bağlantı yapıyorum. Burada 17 tane
Bakın bu şekilde. 17 tane sık iğnemiz var bacakta. Böyle aşağıya indirerek 17 sık iğneyi öreceğim. 2 3 Bu da 17. Şimdi zincirin üzerine öreceğim. 3 tane sık iğne şöyle aşağıya indirdim. Tekrar toplanıyor ama arkadaşlar siz de ara ara bu şekilde indirebilirsiniz. Şimdi burada zincirin ön tarafına çevirdim böyle. Buradan bir sık iğne, 3 zincirimiz var. 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 Sonra diğer bacağa geçeceğim. Hemen ilk sık iğneden devam ediyorum. 17 tane de burada var. Bu bacaktan da 17 sık iğne öreceğim. Böyle buraya kadar geleceğim. 16. Burada bir tane daha var. 17. Şimdi zincirin diğer tarafına sık iğne yapacağım. 3 tane. 1 2 3 Buraya işaretimi koyacağım. Şimdi sayımız 40 sık iğne oldu. Şimdi bu sırada arttırma yapacağım. Şimdi 17 sık iğneyi bakın şurada ilk sık iğne görmeniz biraz zor olabilir. Şurada buradan başlıyorum. Zaten 17 tane sık iğnemiz var. 17 tane öreceğim yine. Sayarak örersek burada bir eksik fazla olmaz. Ben şuraya kadar 17 tane sık iğne yapacağım. 17 tane ördüm. Şimdi burada 3 tane peş peşe arttırma yapacağım. Bakın çift yapıyorum. İkincisine yine çift. Bir tane daha 3 tane peş peşe çift yaptım bakın. Yine buradan 17 tane sık iğne öreceğim buraya kadar. Böyle 17 tane yaptım. Şimdi burada yine 3 tane arttırma yapacağım. Çift yapacağım. Birinci, ikinci, ve üçüncü çift. İşaretimi alıyorum. Buraya taktım. Sayım 46 sık iğne oldu. Şimdi 46 sık iğneyi bakın bacaklarımız bu şekilde birleşti. Pantolonu biraz daha aşağıya böyle indirerek rahat bir şekilde çalışabiliriz. Bakın. Sayımız 46 oldu demiştim. 46 sık iğneyi 6 sıra öreceğim. Dümdüz 6 sıra 46 sık iğne yapıp geleceğim. 6 sıra ördüm. 46 sık iğneyi. Bu sırada eksiltmeler yapacağım. 9 tane sık iğne yapıyorum. Altı, 7, 8 ve 9.
9 ördüm, eksiltiyorum. Şimdi 10 tane öreceğim. Dokuz, 10. 10 tane tek tek örüp eksilttim. Bir kere daha yapacağım. 10 ör, bir eksilt. Dokuz, 10. Yine eksilttim. Şimdi tekrar 9 tane öreceğim. Dokuz. Son eksiltmemi de burada yaptım. 4 tane eksiltmiş oldum. İşaretimi çıkarıyorum. Şöyle biraz uzatalım. Pantolonumu çeviriyorum. Bakın şöyle. Aslında sayıları aynı. Pantolonla gövdenin sayıları 42. 42 sık iğneye düştü burada sayım. Burada da 42 sık iğne var. Yalnız biraz daha bir tık kalın kahverengi. O yüzden böyle geniş duruyor. Bir de eksiltmeler yaptığım için. Şimdi şöyle yapacağım. Arka tarafı bakın, burası pantolonumuzun arkası. Bu taba rengi ipimi alıyorum. İsterseniz kırmızıyla da yapabilirsiniz. Ben ayakkabılarıyla uyumlu olsun diye bu renk yapacağım. Şimdi şuradan son sık iğneye tığımı geçiriyorum. Taba rengi ipimi de buradan aldım. Sonra pantolonun bitiş noktasına olması önemli değil arkadaşlar. Şöyle tutun. Düz olsun. Biraz daha birkaç sık iğne, bir sık iğne bitiş noktasından bir sık iğne geriye ipimi çektim. Şimdi ten rengi ipimi kesiyorum. Burada sıkıştırdım ve ikisini düğümlüyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Bakın buradaki ilk sık iğneye, bağlantı yaptığım sık iğneye en sonda öreceğiz arkadaşlar. En son sık iğneyi oraya yapacağız. Şimdi yandaki sık iğneye geçip birlikte örüyoruz. Hem gövdeyi hem pantolonu birlikte örüyoruz. Buradan arkaya geçiyorum. İkisinde de 42 sık iğne var. Gövde biraz geride kalabiliyor. Ona dikkat edin. Atlamayın orada. Şöyle sırayla hiçbir sık iğneye atlamadan 42 tane sık iğne yapacağım. Böyle devam edeceğim. Her birini böyle tutturacağım. Buraya kadar. Buraya kadar ördüm. Bakın burası önemli arkadaşlar. İşaretimizin yeri önemli. Aksi takdirde kollarımız farklı olabilir yerleri. Şimdi bakın burada pantolonda son sık iğne yaptım. Şuraya ipi geçirmiştim. Yani o
son sık iğnenin ipiydi. Şimdi burada pantolonda son sık iğneye yaptım. Burada ilk ipi geçirdiğimiz yer, oraya sık iğne yapmamıştık. Arkaya da geçiriyorum. Oraya da yapıyorum bir tane. Artık işaretimiz burada. Yani işaretimizin yeri aslında hiç değişmedi. Aynı yerde. Ama buraya dikkat edin. Şimdi buraya işaret takıyorum. 42 sık iğneyi, bakın şuradan başlayacağız. İlk sık iğnemiz burası. Buraya bir tane yaptık. İlk sık iğnemiz burası. Buradan başlıyorum. 42 sık iğneyi taba rengiyle 2 sıra daha öreceğim. Böyle 1-2 sıra daha taba rengiyle öreceğim. Bakın şekillenmeye başladı. İki sıra daha ördüm. Yalnız biraz kısa gibi geldi arkadaşlar. Biraz daha kalın olmasını istiyorum. Bir sıra daha yapalım. Sizinle birlikte örüyorum ben de. Daha önce örüp hazırlamadım. O yüzden biraz doğaçlama gidiyor. Bir sıra daha 42 sık iğne yapacağım. Dümdüz bir sıra örelim. Bir sıra daha ördüm. Toplam taba rengiyle 2-4 sıra olmuş oldu. Şimdi bu sırada renk geçişi yapacağım. Üst gömlek kazak rengine geçeceğim. Yine aynı şekilde böyle ipimi alıyorum. Yan tarafa. Burada arka lobdan öreceğiz. Arka lobdan 42 tane sık iğne yapacağım. Bu iki ipi yine, bakın turuncuyu çekiyorum. ...42 tane sık iğne öreceğim. Böyle dümdüz örelim. Bir sıra ördüm. Buraya işaret takıyorum. ...42 sık iğneyi krem rengi iple devam edeceğim. 7 sıra daha dümdüz gövde kısmını öreceğim. Böyle düz 7 sıra daha öreceğim. Daha sonra kollarını birleştireceğiz. Bu arada arkadaşlar güzelce bacaklarına elyaf yerleştirin. Gövde kısmına. Bebeğimiz ayakta dursa daha güzel oluyor. Çünkü davulcu olacak. O yüzden bacak kısımlarına, şuralara, iç kısma oldukça sıkı doldurun. Diğer tarafa da daha sonra ördükçe gövdeye de ilave edin arkadaşlar, sıkı bir şekilde. Şimdi 7 sıra daha dümdüz 42 sık iğne yapıp geliyorum. 7 sıra ördüm dümdüz. Toplam krem rengiyle 8 sıra oldu. Şimdi bu kemer kısmına, burası kuşak olacak arkadaşlar. Kuşak görünümlü. O yüzden şöyle bir renkle, sarı tonlarından herhangi bir ton yapabilirsiniz. Ben böyle altın sarısı gibi bir rengim var. Etrofil cinsin 0.45 numaralı ipiyle kenarlarına ilmek kaydırma yapacağım. İki ucuna da.
Şimdi önce şu aşağıdaki, bakın ilk başladığım taba rengiyle ilk başladığım sıraya şuradan bir yerden giriyorum. Şuralara batarak ilmek kaydırma yapacağım. Burada böyle yapacağız. Şuradan başlıyorum. Tam ek yerinden başlamaktansa buradan daha düzgün oluyor. İpimi şöyle alıyorum. Bakın hemen dibine batıyorum. İpin çıktığı yere batıp bu şekilde ilmek kaydırma yapacağım. Bakın ipin çıktığı yere batıyorum. Çok dibe daldırmadan tığ kahverengiden geçirip ilmek kaydırma. İpin çıktığı noktadan diğer sık iğnenin içine batıyorum. Bu şekilde batıyoruz. Üstten ilmek kaydırma böyle oluyor. Böyle bütün sık iğneleri ilmek kaydırma yapacağım. Bakın böyle. Burayı tamamlayacağım. Sonra üste geçeceğim. Tamamlayıp geliyorum. Son kısma geldim. Son sık iğneye de battım. İpimi şimdi şöyle yapıyorum arkadaşlar, bakın. İlk ilmek kaydırmanın içine geçirdim tığımı. Böyle aldım. Son ilmek kaydırmanın içine arkadan böyle batıyorum. Şimdi şu iki ipi düğümleyip içeri alacağım. Şimdi şuraya geçiyorum. Bebeğimi şöyle ters çevirdim. Burada bula yapmıştık. Oralara yapacağım. Burayı da bu şekilde tamamlayacağım, geleceğim. Burada bakın şuraya geçiyorum. Yine yandaki ilk başladığım yere de batıp ipi kesiyorum. Aynı şekilde aşağıda yaptığım gibi buradan aldım.
Şimdi bu sırada kolları ekleyeceğiz gövdeye. İşareti çıkaralım. Şimdi buradan örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sık iğne yaptım. Şimdi kolun birini alıyorum. Parmak ön tarafa gelecek. Burası bebeğimizin ön tarafı. Şimdi koldaki şuradaki 3 sık iğneye bağlantı yapacağım. Bakın 1 2 şöyle göstereyim. 1 2 3 şu 3 sık iğneye bağlantı yapacağım. İç taraftan battım, gövdeye battım. 1. Şimdi buradaki sıradaki sık iğneye batıp gövdedeki sık iğneye batıyorum, birlikte örüyorum. Sıradakine ve gövdeye batıyorum. 3 tane sık iğne ile kolu buraya birleştirdim. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 4 17 tane öreceğim. Diğer kolu alıyorum. Bu şekilde buraya ekleyeceğim. Şimdi yine burada 3 tane, bakın ortada 3 sık iğneyi şundan başlayacağım. 1 2 3 sık iğne ile birleştireceğim. Bir, iki, 3 tane ördüm kolla birlikte. Şimdi devam ediyorum. Buradan kalan sık iğnelerimi tek tek örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Sayımız değişmedi arkadaşlar. Yine 42 sık iğnemiz var. Şimdi bu sırada eksiltmeler yapacağım. 10 tane örüyorum. Yedi, 8, 9, 10. Bakın kola kadar burada 2 tane sık iğne var. Onları birlikte aldım ve eksilttim. Şimdi kolun üzerine geçiyorum. Kolun üzerinde 10 tane sık iğnemiz var. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 sık iğnemi yaptım. Şimdi gövdeden devam edeceğim. Buradaki ilk baştaki 2 sık iğneyi alıp eksiltiyorum. Tek tek örüyorum.
13 tane ördüm. Eksilttim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane ördüm. Yine burada eksiltme yapıyorum. Şimdi kola geçiyorum. Kolda batmadığım sık iğneden başlayıp 10 tane örüyorum. Dokuz. Bir tane de burada var. 10. Şimdi gövdeye geçiyorum. Orada da yine eksiltme yapacağım. Batılmayan sık iğneden başlayın arkadaşlar. Bakın buraya batılmamış. Bu ikisini alıyorum. Eksilttim. Kalan 5 sık iğnemi 3, 4, 5 tane sık iğnemi ördüm. Sayım 52 oldu arkadaşlar. Kolların üzerinden de ördüğümüz için 4 tane de eksiltme yaptık. Sayımız 52. Şimdi bu sırada da eksiltmeler yapacağım. Örüyorum tek tek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane sık iğne yaptım. Şimdi kolda 2 sık iğneyi birlikte alıyorum. Eksilttim. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ördüm. Yine 2 sık iğneyi birlikte alarak eksilttim. Devam ediyorum buradan tek tek örmeye. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane ördüm. Sıradaki sık iğneleri eksiltiyorum. 2 tanesini birlikte alarak. Yine 6 tane öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6. Eksiltme yapıyorum. 6 ördüm. Bir tane eksilttim. Kalan 6 sık iğnemi tek tek örüyorum. 3, 4, 5, 6. Yine 4 tane eksiltme yaptım. Sayım 48'e düştü. Yeni sırama başlıyorum. Bu sırada 6 tane öreceğim. Bir tane eksilteceğim. 6 ör, 1 eksilt yapacağız. 6 defa. 2, 4, 6 ördüm. Eksilttim. 6 ör, 1 eksilti. 6 defa yapacağım. İkinciyi yapıyorum. 3, 4, 5, 6 tane ördüm. Eksilttim. Bu şekilde 4 kere daha yapacağım. 6 ör 1 eksilt, 6 ör 1 eksilt, 6 ör 1 eksilt, 6 ör 1 eksilt şeklinde 4 kere daha eksiltme yapıp geleceğim.
6 defa eksiltme yaptım. Sayım 42'ye düştü. Bu sırada da 5 defa öreceğim. Bir tane eksilteceğim. 5 ör 1 eksilt yapacağım. 3 4 5 ördüm, eksilttim. Bunu yine toplam 6 kere yapacağız. 5 ör 1 eksilti 5 kere daha yapacağım. Toplam 6 kere tamamlayacağım. 6 defa 5 ör 1 eksilti yaptım. Sayım 36 sık iğneye düştü. Bu sırada 4 öreceğim. Bir tane eksilteceğim. Yine 6 defa yapacağız. 3 4 tane ördüm. Eksilttim. 4 ör 1 eksilti toplam 6 kere yapacağım. Biraz daha elyaf ilave ettim. Gövdesini sıkıca doldurun arkadaşlar. Kollarına tel yerleş. Kollarına elyaf yerleştirmiyorum. Çünkü bir sonraki sırada tel yerleştireceğim. Kollarımıza elyaf yerleştirmiyorum. Şimdi bu sırada renk geçişi yapacağım. İşaretimi alıyorum. Ten rengine geçeceğim. Son sık iğneyi şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Daha kolay oluyor. Son sık iğneyi çıkarıyorum. Çekim kısmını çıkarıyorum. Bu beyaz ipi ön tarafa aldım. Ten rengi ipimle sık iğnemi topluyorum. Son sık iğneyi. Şimdi ilk sık iğnenin içine batıyorum. Arka lobuna batıyorum. Arka lobuna battım. 3 tane öreceğim. 2 3 tane örüyorum. Eksiltme yapacağım. 3 ör 1 eksilt yapacağız. Arka loblarından, blosundan battığım için şu şekilde eksiltiyorum. Batıp çekiyorum. Yanındakine batıp çekiyorum ve eksilttim. Bir daha göstereceğim. 3 tane öreceğim. 1 arka loblarına batarak 2 3 eksiltme yapıyorum. Bakın. Battım, çektim. Arka lobuna battım, çektim ve topladım. 3 ör 1 eksilti 4 kere daha yapacağım. Şimdi şuradaki ipi sıkıştırıyorum. Bir sonraki sırada bunu bağlayacağım arkadaşlar. Bu ipi de kullandıktan sonra şöyle sıkıştıralım. Şimdi dediğim gibi 4 defa daha 3 ör 1 eksilt yapacağım. Eksiltmelerimi tamamladım. 3 ör 1 eksilt yaptım 6 defa. Şimdi bu sırada normal batıyorum. 2 tane örüp eksiltiyorum. 2 ör 1 eksilt. Yine 6 defa 2 ör 1 eksilt, 1 2 ör 1 eksilt. Böyle 6 defa yapacağım. Bir, iki,
ör, bir eksilt, 2 ör, bir eksilt. 6 defa bunu yaptım. Şimdi bu ipimi burada bırakıyorum. İşaretimi de çıkardım. Krem rengi ipimi aldım. Buradaki önde kalan halkalarına sık iğne yapacağım. Buradan ipimi alıp bir zincir çektim. Yandaki halkaya geçiyorum. Bir sık iğne yaptım. Böyle 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptım. Eksiltme yapıyorum. Battım, çektim, battım, çektim ve eksilttim. Devam ediyorum. 3 tane eksiltme yapacağım bu sırada. 3 4 5 6 7 8 tane ördüm yine. Battım, çektim, battım, çektim ve eksilttim. Bir kere daha yapacağım. 5 6 7 8. Şimdi burada 2 tane kaldı. Bir bu, bir de bu. Battım, çektim. Bir de ilk burada ipi çıkardığım halkaya batıp çektim ve topladım. İlk sık iğnenin içine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp bir zincir çektim. Şimdi burada ten rengi ipimiz vardı. Bunu düğümlemedik. Şimdi bunu da krem rengi ipi de arkaya çekiyorum. Bu ikisini burada düğümleyeceğim. Şimdi bu aşamada kollarına ve boynuna yerleştireceğim. Teli kestim. Ben bir tanesini kıvırdım arkadaşlar. Kıvırmadan 19 santim uzunluğunda, 19 santim uzunluğunda kesin. Elektrik teli kullanıyorum. Elektrik malzemesi satan dükkanlara girdiğiniz zaman 1,5 ya da 2 milim elektrik teli istiyorum dediğinizde bu teli vereceklerdir. İçinde bakır tel var. Kesinlikle paslanma yapmıyor. Ayrıca böyle elastik sabitleme bantları eczanelerde bulabilirsiniz. Uçlarını sabitlemek için böyle kesip yapıştıracağım. Şimdi avucuna gelecek olan kısmı 1 santim kadar böyle pense yardımıyla kıvırıyorum. Kollara yerleştiriyorum. Kolun içinde elyaf yok. Böyle yaptıktan sonra pense yardımıyla bu şekilde
Şöyle elimizde de yapabiliriz. İyice bastıralım. Sonra uzun gelirse tel boyuna onu biraz kesebilirim arkadaşlar. Şimdi teli şöyle iyice ittirin arkadaşlar. Parmak uçlarına kadar gelsin. Daha sonra sabitleme bantıyla burayı biraz saracağım. Şimdi sıramıza dönebiliriz. Bir önceki sırada 2 örüp 1 eksiltmiştik. Şimdi bu sırada sayımız 18 oldu. 3 sıra 18 sık iğne yapacağım. Dümdüz öreceğiz arkadaşlar. 3 sıra boyun kısmını uzatacağım. Böyle dümdüz 3 sıra daha 18 sık iğne yapalım. Elyafımız azsa buradan elyaf dolduralım. Birazdan da boyunu ördükten sonra da biraz yerleştirebiliriz. Ben şimdi 3 sıra 18 sık iğne yapacağım. Bu şekilde hazırladık. 3 sıra ördüm arkadaşlar 18 sık iğneyi. Şimdi bu telim biraz uzun. Onu şu şekilde keseceğim. Şimdi boyun kısmına döner kafa yaptığımız için buradan devam edeceğim. Bu sırada eksiltme yapacağım. Bir sık iğne, bir eksiltme, bir sık iğne, bir eksiltme. Bunu 6 kere yapacağım. Altı kere bir ör bir eksilt yapacağım. Sayım 12'ye düşecek. Sonra 12 sık iğneyi arkadaşlar şu telin boyunca dümdüz öreceğim. Kaç sıra olduğunu arkadaşlar sizin telinize göre değişebilir. Ben de yaptıktan sonra kaç sıra olduğunu söyleyeceğim ama sırası önemli değil. Önemli olan şu teli kapatması. Şuraya kadar dümdüz 12 sık iğne olarak öreceğim. Bakın arkadaşlar ben bu teli kapatıncaya kadar ördüm. Telin uç kısmına biraz bant sardım arkadaşlar. Ucu düzgün olsun, batmasın diye. Şimdi kaç sıra ördüğümü söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra olmuş benimki. Farklı olabilir arkadaşlar sıra sayısı. Telinizi kapatması önemli. Şimdi burada 6 tane eksiltme yapacağım. Şöyle atlayarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buna batıldı. Şunu atlıyorum. Yanındakine battığım zaman eksiltme yapmış oluyorum. Bunu atlıyorum. Böyle de sıkışık yerlerde hani yapmamızın eksiltmenin zor olduğu yerlerde bu şekilde de yapabiliriz. Bakın bir tanesini atlıyoruz. Sıradakine sık iğne yapınca eksilmiş oluyor. Atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Atlıyorum. Sık iğnemi yaptım. Şimdi buraya bir iğne takacağım. Kesip iğne taktım. Şimdi bu halkaların
içine böyle batıyorum. Büzeceğim. Şuraya bir tane daha. Böyle büzüp arkadaşlar buradan düğüm atacağım ve ipi içeri alacağım. Böylece boyun kısmı hazır.